Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu videomda size insan hakları dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Eskiden ülkenin birinde değişik kurallar uygulanıyormuş. Ten rengi beyaz olan insanlar tren, uçak, otobüs, vapur gibi araçlara serbestçe biniyorlarmış. Ten rengi siyah olanlar ise sadece otobüse binebiliyorlarmış. Onların vapur, tren ve uçağa binmeleri yasakmış. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz diyor. A. Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır. Bunu söyleyemeyiz. Bakın farklı uygulanıyor. Adaletli bir uygulama söz konusudur. Bu da doğru değil. Bunu da söyleyemiyoruz. İnsanlar arasında ayrım yapılmaktadır. İşte bunu söyleyebiliriz. Çünkü bu parçada, bu ülkede insanlar arasında ayrım yapılıyor. İnsanlar arasında farklılıklara saygı gösterilmektedir diyor. Bunu da işaretlemedik. Tabii ki doğru cevap C şıkkı oldu. İkinci soru. Ailem içinde görev ve sorumluluğumu yerine getiririm diyen bir çocuğun aşağıdaki davranışlardan hangisi bu sözüyle çelişir? Yani bu sözüyle terstir demek istiyor. Anne ve babasına saygı göstermesi, evet, bu sözle aynı. Yani bu sözü destekliyor yani. Kardeşiyle kavga etmeden oyun oynaması. Bu da güzel bir davranış. Ev işlerine hiç karışmaması. İşte bu yukarıdaki ifadeyle ters yani. Çünkü hem diyor görev ve sorumluluğumu yerine getiririm diyen birisi ev işlerine hiç karışmam demesi tabii ki zıt olur yani. Uygun olmaz. C şıkkını işaretleyeceğiz. Odasını ve elbiselerini toplaması da güzel bir davranış. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde hak ihlali yapılmamıştır diyor. Sırada bekleyen çocuklar vardı. Kimse fark etmeden öne geçtim. Burada hak ihlali var. Oradaki sırada bekleyen çocukların hakkını yemiş oldu. Ezgi sınıfta yokken onun kalemini alıp biraz kullandım. Bakın izinsiz bir kullanım söz konusu. Burada da hak ihlali var. Futbol oynarken top çizgiyi tam geçmemişti ama bağırarak gol olduğunu kabul ettirdim. Evet, burada da hak ihlali var yani. Çünkü top çizgiyi geçmemiş, gol olmamış ama bağırıp çağırarak bunu kabul ettirmiş. Bu uygun bir davranış değil. Müzik kursunda Ayşe'nin keman çalması bitene kadar bekledim ve sıram gelince kemanımı çaldım. İşte bu güzel bir davranış. Çünkü sırasını beklemiş ve arkadaşının bitirmesini beklemiş. Ve devamında kendisi çalmış. Cevap D şıkkı oldu. Dördüncü soru. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiği zaman hakkımızı aramak için çeşitli yollara başvururuz. Yukarıdaki durumla ilgili verilenleri tamamlamak istersek hangi seçenek doğru olur? Yani buradaki ifadeleri uygun kelimelerle tamamlayacağız. Bakalım, bu durumda öncelikle karşı tarafla nokta nokta çalışmalıyız. Anlaşmaya çalışmalıyız. Evet, uygun. Bir arada çalışmalıyız. Belki biraz olabilir. Hepsini bir okuyalım, sonra karar verelim. Bunu karşılıklı konuşarak veya güvendiğimiz birinin nokta nokta ile yapabiliriz. Nedir? Güvendiğimiz biri derken burada arabulucu kişiden bahsediyor. Arabulucu ne demek? Nasıl oluyor? Şöyle, mesela iki taraf anlaşamıyorlar ama iki tarafın da güvendiği başka birisini kendi aralarında onları anlaştırması için arabulucu olarak tespit ediyorlar. Arabulucu olarak karar veriyorlar ve ona söylüyorlar. O da onları uzlaştırmaya çalışıyor yani. Eğer anlaşma sağlayamazsak nokta nokta yollara başvururuz. O da yasal yollara. Yani en uygun seçenek burada B şıkkı olacak. B şıkkını işaretleyelim. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir? Ödev yapmak, anne babamıza yardım etmek, hastalanınca tedavi olmak, okula zamanında gitmek. Sorumluluk demek görevlerimiz, yapmamız gerekenler demek. A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı uygun. C şıkkı ise hastalanınca tedavi olmak bir sorumluluk, bir görev değil. O bir hakkımızdır bizim. Yani buradaki bize sorulan, işaretlememiz gereken C şıkkı olacak. Hangisi sorumluluk değildir diyor. O yüzden C şıkkını işaretledik. Ve 6. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerden biri değildir diyor. Tercihleri, düşünüyor olması, duyguları ve fikirleri. Evet, tercihler, duygular ve fikirler değişiklik gösterebilir. Zaman zaman değişebilir. İnsanlar arasında çok farklılık gösterebilir. Ama düşünmek her insana özgü olan bir özelliktir yani. Düşünüyor olması diğerlerinden ayırt etmesini gerektirmiyor.
O yüzden burada cevap tabii ki B şıkkı oluyor. 7. Okulda yaşadığımız bir hak ihlalinde ne yapmalıyız? Sessiz kalmalı, hiçbir şey söylememeliyiz. Okulda yetkili bir kişiye durumu açıklamalıyız. Bütün aile bireylerini okula çağırmalıyız. Bağırıp çağırmalı ve gerekirse kavga etmeliyiz diyor. Evet, ilk yapmamız gereken tabii ki okulda yetkili kişiye söylemek. Tabii en yakınımızda kim var? Öğretmenimiz var. Bunu öğretmenimize söylemek, onu haberdar etmek ve sorunumuzu, hak ihlalini ona anlatmak. 8. Aynı fikirde olmasak bile herkes istediğini söylemekte özgürdür. Böyle söyleyen biri hangi haktan söz ediyordur? Basın özgürlüğü, sağlık hakkı, eğitim hakkı ve düşünce özgürlüğü. Evet, burada bahsedilen düşünce özgürlüğü. Herkes kendi düşüncesini söylemekte özgürdür. Evet, D şıkkını işaretledik. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir? İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak, insanların haklarına saygı göstermek, insanlara hoşgörülü davranmak, insanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak. Evet, doğru cevap tabii ki A şıkkı olacak. Çünkü olumsuz olan davranış burası. Diğerleri çok güzel ve olumlu davranışlar. Adil davranan insan A şıkkındaki gibi davranmaması gerekir. Ayrımcılık yapmaması gerekir. 10. soruya bakalım. İnsan haklarının amacı hangisidir diyor. Eşit, özgür ve onurlu yaşamak için, her zaman haklı olmamız için, zenginlerin daha çok hakkı olması için, haklarımız azaldığında kabul etmek için. Doğru cevap tabii ki A şıkkı olacak. İnsan haklarının amacı eşit, özgür ve onurlu yaşamak içindir. Diğer sorumuza bakalım. 11. Hayatımızda sorunların olması doğal bir durumdur. Önemli olan bu sorunları nokta nokta çözmektir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diyor. Önemli olan bu sorunları çatışarak çözmektir. Anlaşarak çözmek, uzlaşarak çözmek, konuşarak çözmek. Tabii ki uygun olmayan neresi? A şıkkı. A şıkkını işaretledik. 12. İnsanlar arasındaki farklılıkların saygı ve hoşgörüyle karşılandığı toplumlarda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? İnsan hakları zarar görür diyor. Değil. Çünkü ne diyor? Farklılıklara saygı ve hoşgörüyle bakılıyor yani toplumda. İyi bir toplum yani burası. Toplumda birlik ve beraberlik bozulur diyor. Bu da uygun değil. Toplumda aksaklıklar ve sorunlar görülmeye başlar. Bu da uygun değil. Toplumda barış, huzur ve güven ortamı oluşur. Evet, doğru cevap D şıkkı olmalı. İşaretledik. 13. sorumuza bakalım. İnsan hakları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hiç kimse tarafından kısıtlanamaz. Doğru. Tüm insanlar eşit şekilde kullanabilmelidir. Bu da doğru. Din, dil, cinsiyet gibi özelliklere göre farklılık gösteriliyor. İşte bu yanlış. İnsan hakları, dil, din, yani bunlar hiç fark etmez. Farklılık göstermemesi gerekir. Dini ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, cinsiyeti nasıl olursa olsun tüm insanların hakları eşit olmalıdır yani. İnsanın onurunu korur diyor. Evet, bu da uygun. 14. Aşağıdakilerden hangisinde eşitlik yoktur? Herkesin bir oy verme hakkının olması. Evet, bu eşitlik. Hastanede herkesin sırasını beklemesi. Bu da eşitlik. Babanın çocuklarına eşit harçlık vermesi. Evet, uygun. Aynı işi yapanlara farklı maaş verilmesi. İşte burada eşitlik yok. Evet, cevap D şıkkı oldu. 15. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Hemen yapalım. İnsanların temel haklara sahip olması için zengin olmaları gerekir diyor. Yanlış. Temel haklara sahip olmak için tabii ki her insan aynı temel haklara sahiptir yani. Odasını düzenli tutmak çocukların sorumluluklarındandır. Doğru. Çocukların görevidir kendi odasını düzenli tutmak. Temel haklarımız sınırlıdır diyor. Yanlış. Temel haklardan neyi kastediyor? Bunu da anlatalım. Yani beslenme hakkı, yaşama hakkı en başta, barınma hakkı. Bunlar sınırlandırılmaz yani. Herkes bu haklardan yararlanmalıdır. Bunlar kısıtlanmaz, temel haklar. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir davranışı başkalarına yapmamalıyız. Evet, doğru bir cümle, güzel bir cümle. Hak ve özgürlüklerimiz çiğnendiğinde kendimizi güvende hissederiz diyor. Yanlış. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.